Merhaba arkadaşlar. Nagiş TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte, Balkanların kalbinde yer alan, hem hüzünlü hem de bir o kadar dirençli bir ülkeye, Bosna Hersek'e doğru, büyüleyici bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu topraklarda atacağımız her adımda, tarihin derin izlerini, kültürlerin nasıl iç içe geçtiğini ve doğanın cömertliğini keşfedeceğiz. Bugün sizlere Bosna Hersek hakkında bilmeniz gereken, belki de daha önce hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçeği anlatacağım. Bu bilgilerle, ülkenin sadece haritadaki bir yerden çok daha fazlası olduğunu, yaşayan bir tarih ve kültür mozaiği olduğunu göreceksiniz. Bosna Hersek, Doğu ile Batı'nın, Hristiyanlık ile İslam'ın, Slav kültürü ile Osmanlı mirasının kesişim noktasında yer alıyor. Bu eşsiz konumu, onu hem karmaşık, hem de son derece zengin bir kimliğe sahip kılmış. Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar, her köşesinde ayrı bir hikaye fısıldıyor. Saraybosna'nın hareketli sokaklarından Mostar'ın ikonik köprüsüne, Dinar Alplerinin görkemli zirvelerinden Neretva Nehri'nin zümrüt sularına kadar uzanan bu yolculukta, Bosna Hersek'in ruhunu hissetmeye çalışacağız. Hazırsanız bu keşif dolu serüvenimize başlayalım ve Bosna Hersek'in bilinmeyenlerini, şaşırtıcı detaylarını birlikte öğrenelim. Kemerlerinizi bağlayın, çünkü bu video sizi hem bilgilendirecek, hem de belki de bir sonraki seyahat rotanız için ilham verecek. Bu 10 madde, ülkenin sadece yüzeyini çizecek olsa da, onun derinliklerine yapacağınız kişisel yolculuklar için bir davetiye niteliğinde olacak. Öyleyse, ilk gerçeğimizle bu büyüleyici dünyaya adım atalım. Bosna Hersek denince, akla ilk gelen şehirlerden biri, şüphesiz başkent Saraybosna'dır. Tarihi dokusuyla, canlı kültürel yaşamıyla ve acı tatlı anılarıyla Saraybosna, ülkenin adeta atan kalbi gibidir. Sadece idari bir merkez olmanın ötesinde, farklı etnik ve dini grupların yüzyıllardır bir arada yaşadığı, bu birlikteliğin hem zenginliğini hem de zorluklarını deneyimlediği bir şehirdir burası. Saraybosna, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma tarihi yapıları, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun zarif mimarisi ve modern zamanların getirdiği yenilikleriyle adeta bir açık hava müzesini andırır. Bu şehir, aynı zamanda 1914'te Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand'ın suikaste uğradığı ve 1. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyen olaya da tanıklık etmiştir. Ülkenin nüfus yapısına baktığımızda, yaklaşık 3,5 milyon insanın bu topraklarda yaşadığını görüyoruz. Bu rakam, Bosna Hersek'i Avrupa'nın daha küçük nüfuslu ülkelerinden biri yapsa da, barındırdığı kültürel çeşitlilik açısından oldukça zengindir. Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar, ülkenin 3 ana kurucu halkını oluşturur ve bu çeşitlilik, ülkenin sosyal dokusuna, geleneklerine ve hatta günlük yaşamına derinlemesine işlemiştir. Her bir grup, kendi kültürel mirasını korurken, ortak bir Bosna Hersek kimliği etrafında da birleşmeye çalışır. Bu demografik yapı, ülkenin siyasi ve toplumsal dinamiklerini anlamak için de kilit bir öneme sahiptir. Bosna Hersek'in yüz ölçümü ise 51.197 kilometrekaredir. Bu alan, onu ne çok büyük ne de çok küçük bir ülke yapar. Ancak coğrafi yapısı oldukça çeşitlidir. Ülkenin büyük bir bölümü dağlık ve engebeli arazilerden oluşur. Dinar Alpleri, ülkenin iç kesimlerini bir baştan bir başa kat eder. Bu dağlık yapı, muhteşem manzaralar sunarken, aynı zamanda ulaşımı ve tarımı da etkileyen bir faktördür. Ülkenin kuzey kesimleri daha düz ve tarıma elverişli ovalara sahipken, güneyde Adriyatik Denizi'ne küçük bir kıyı şeridiyle de bağlanır. Bu coğrafi çeşitlilik, Bosna Hersek'in doğal güzelliklerinin ve biyoçeşitliliğinin de temelini oluşturur. Bosna Hersek'in kültürel çeşitliliğinin en belirgin yansımalarından biri de dil konusudur. Ülkede resmi olarak 3 dil kabul edilmiştir. Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça. Bu 3 dil, aslında Güney Slav dil ailesine ait olup, birbirleriyle büyük ölçüde benzerlik gösterirler. Öyle ki, bu dilleri konuşan insanlar, genellikle birbirlerini rahatlıkla anlayabilirler. Ancak her bir dil, kendi standartlarına, alfabelerine, Boşnakça ve Hırvatça Latin alfabesini, Sırpça ise hem Latin hem de Kiril alfabesini kullanır ve belirli kelime farklılıklarına sahiptir.
Bu durum, ülkenin karmaşık tarihini ve 3 kurucu halkın kültürel kimliklerini koruma arzusunu yansıtır. Resmi belgelerde, eğitimde ve medyada bu 3 dilin eşit kullanımı prensibi benimsenmiştir. Tabelalarda, resmi kurumlarda genellikle her 3 dilde de ifadeler görebilirsiniz. Bu durum, ilk bakışta karmaşık gibi görünse de, aslında ülkenin çok kültürlü yapısının ve karşılıklı saygının bir göstergesidir. Diller arasındaki bu ince farklar ve ortak kökler, dilbilimciler için ilginç bir araştırma alanı sunarken, Bosna Hersek'i ziyaret edenler için de, ülkenin zengin kültürel dokusunu deneyimlemenin bir parçası haline gelir. İletişim, bu topraklarda sadece bir araç değil, aynı zamanda kimliğin ve mirasın da bir taşıyıcısıdır. Ekonomik hayata geçtiğimizde ise, Bosna Hersek'in resmi para biriminin Bosna Hersek markı ya da uluslararası koduyla BAM olduğunu görürüz. Convertible Mark olarak da bilinen bu para birimi, 1998 yılında Dayton Anlaşması'nın bir parçası olarak tedavüle girmiştir ve başlangıçta Alman markına sabitlenmiştir. Euro'nun tedavüle girmesiyle birlikte, Bosna Hersek markı da Euro'ya sabitlenmiş bir kurla, 1 Euro eşittir 1,95583 BAM, işlem görmeye devam etmektedir. Bu sabit kur politikası, ülkenin para birimine bir istikrar kazandırmış ve ekonomik işlemlerde güven sağlamıştır. Günlük alışverişlerde, pazarlarda ve resmi ödemelerde kullanılan mark, Bosna Hersek ekonomisinin temel direklerinden biridir. Her ülkenin bayrağı, onun kimliğini, tarihini ve umutlarını sembolize eder. Bosna Hersek bayrağı da, bu anlamda oldukça derin mesajlar taşır. Mevcut bayrak, 1998 yılında kabul edilmiştir ve tasarımı, ülkenin zorlu bir dönemden sonra barışa ve Avrupa ile bütünleşmeye olan arzusunu yansıtır. Bayrağın zemin rengi mavidir. Bu mavi, genellikle Avrupa Birliği bayrağının mavisini çağrıştırır ve ülkenin Avrupa ailesinin bir parçası olma hedefini simgeler. Aynı zamanda mavi renk, geleneksel olarak barışı, gerçeği ve sadakati de temsil eder ki, bu da Bosna Hersek'in geleceğe yönelik umutlarıyla örtüşür. Bayrağın en dikkat çekici unsurlarından biri, sağ tarafta yer alan büyük sarı üçgendir. Bu üçgenin birkaç farklı anlamı olduğu düşünülür. Bir yoruma göre, üçgen, Bosna Hersek'in 3 ana kurucu halkını, Boşnakları, Sırpları ve Hırvatları temsil eder. Diğer bir yoruma göre ise üçgen, ülkenin coğrafi şeklini, haritadaki görünümünü sembolize eder. Sarı renk ise genellikle güneşi, ışığı ve umudu çağrıştırır. Bu da ülkenin geleceğe dair pozitif beklentilerini ve aydınlık bir yarın arzusunu ifade eder. Üçgenin hipotenüsü boyunca uzanan beyaz yıldızlar ise bayrağın bir diğer önemli sembolüdür. Bu beyaz yıldızlar Avrupa'yı simgeler. Sayıları 7 tam ve 2 yarım yıldız şeklindedir. Bu da yıldızların sonsuzluğa uzandığı, bir süreklilik ve devamlılık mesajı verdiği şeklinde yorumlanır. Yıldızların beyaz rengi ise saflığı ve barışı temsil eder. Dolayısıyla, Bosna Hersek bayrağı bir bütün olarak ele alındığında, ülkenin coğrafi bütünlüğünü, etnik çeşitliliğini, Avrupa ile entegrasyon hedefini ve en önemlisi kalıcı barış arayışını güçlü bir şekilde vurgular. Bosna Hersek'in kökleri, derin ve karmaşık bir tarihe, Orta Çağ'a kadar uzanır. Bu topraklar, ilk olarak İlirya kabilelerine ev sahipliği yapmış, ardından Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştur. Slavların bölgeye gelişiyle birlikte, 7. yüzyıldan itibaren bugünkü Bosna Hersek'in temelleri atılmaya başlanmıştır. Orta Çağ'da Bosna Banlığı ve ardından Bosna Krallığı, bölgede önemli bir güç olarak yükselmiş, kendi özgün kültürel ve siyasi kimliğini geliştirmiştir. Bu dönemden kalma kale kalıntıları ve Stetçi adı verilen anıtsal mezar taşları, o dönemin zengin mirasının sessiz tanıklarıdır. Özellikle Tvrtko Kotromanić gibi krallar, Bosna'nın altın çağını yaşatmıştır. 15. yüzyılın ortalarından itibaren Bosna, Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmiştir. Bu dönem, yaklaşık 400 yıl sürmüş ve ülkenin sosyal, kültürel, dini ve mimari yapısında derin izler bırakmıştır. İslamiyet'in yayılması, yeni şehirlerin kurulması, camiler, medreseler, hanlar ve hamamlar gibi pek çok mimari eserin inşa edilmesi, bu dönemin en belirgin özelliklerindendir. Saraybosna ve Mostar gibi şehirler, Osmanlı döneminde önemli ticaret ve kültür merkezleri haline gelmiştir.
Osmanlı idaresi, bölgeye özgü bir hoşgörü ortamı da sağlamış, farklı dini cemaatlerin bir arada yaşamasına olanak tanımıştır. Ancak zaman zaman isyanlar ve huzursuzluklar da yaşanmıştır. 19. yüzyılın sonlarında, Berlin Kongresi ile Bosna Hersek, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun yönetimine geçmiştir. Bu dönemde de modernleşme çabaları, yeni altyapı projeleri ve Batı tarzı mimari örnekleri görülmüştür. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Yugoslavya Krallığı'nın ve daha sonra Sosyalist Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin bir parçası olan Bosna Hersek, 20. yüzyılın sonlarına doğru kanlı bir dağılma süreci yaşamıştır. 1992 yılında bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte başlayan ve 1995'e kadar süren Bosna Savaşı, ülke tarihinde derin yaralar açmıştır. Dayton Anlaşması ile sona eren savaşın ardından, Bosna Hersek bugün hala bu zorlu geçmişin izlerini taşımakta, ancak barış ve yeniden yapılanma yolunda ilerlemektedir. Bosna Hersek, sadece tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, aynı zamanda nefes kesen doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerini büyüler. Ülkenin coğrafi yapısının büyük bir bölümünü oluşturan Dinar Alpleri, görkemli zirveleri, derin vadileri ve el değmemiş ormanlarıyla adeta bir doğa harikasıdır. Bu dağ silsilesi, trekking, dağcılık ve kış sporları meraklıları için sayısız fırsat sunar. Magliç Dağı gibi Bosna Hersek'in en yüksek noktalarına tırmanmak, unutulmaz manzaralar eşliğinde bir macera vaat eder. Dinar Alpleri, aynı zamanda zengin bir flora ve faunaya da ev sahipliği yapar. Birçok endemik bitki ve hayvan türünü barındırır. Ülkenin can damarları ise şüphesiz nehirleridir. Bunların en bilinenleri arasında zümrüt yeşili rengiyle ünlü Neretva Nehri ve tarihi boyunca birçok olaya tanıklık etmiş Drina Nehri bulunur. Neretva, özellikle Mostar şehrinden geçerken sunduğu manzaralarla ve üzerinde yapılan rafting etkinlikleriyle ünlüdür. Drina Nehri ise, Bosna Hersek ile Sırbistan arasında doğal bir sınır oluşturur ve Drina Köprüsü romanına ilham kaynağı olmuştur. Bu nehirlerin yanı sıra, Una, Sana, Vrbas ve Bosna gibi daha birçok nehir, ülkenin su kaynaklarını zenginleştirir, tarıma hayat verir ve enerji üretimine katkıda bulunur. Bosna Hersek'in doğal güzellikleri sadece dağlar ve nehirlerle sınırlı değildir. Ülkede birçok büyüleyici şelale ve göl de bulunmaktadır. Bunların en ünlülerinden biri, Jajce şehrinde yer alan ve Pliva Nehri'nin Vrbas Nehri'ne döküldüğü noktada oluşan muhteşem Pliva Şelalesidir. Kravica şelaleleri ise adeta küçük bir Niagara'yı andıran görüntüsüyle ziyaretçileri kendine hayran bırakır. Ayrıca, Prokoşko Gölü gibi buzul gölleri, dağların arasında saklı kalmış cennet köşeleridir. Ülkenin güneyinde, Neum kasabası civarında, Adriyatik denizine yaklaşık 20 kilometrelik kısa bir kıyı şeridi de bulunur. Bu da Bosna Hersek'e denize erişim imkanı sunar. Bosna Hersek ekonomisi, tarihsel süreçler ve coğrafi koşulların etkisiyle şekillenmiş, günümüzde ise tarım, sanayi ve hızla gelişen turizm sektörlerine dayanmaktadır. Tarım, özellikle kırsal bölgelerde hala önemli bir geçim kaynağıdır. Ülkenin verimli vadilerinde ve ovalarında mısır, buğday gibi tahılların yanı sıra çeşitli meyve ve sebzeler de yetiştirilmektedir. Hayvancılık da tarımsal üretimin önemli bir parçasını oluşturur. Geleneksel tarım yöntemlerinin yanı sıra modern tarım tekniklerinin de yaygınlaşmasıyla verimliliğin artırılması hedeflenmektedir. Özellikle organik tarıma yönelik ilgi de son yıllarda artış göstermektedir. Sanayi sektörü, Bosna Hersek ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle metal işleme, tekstil, ahşap ürünleri ve gıda işleme sanayileri öne çıkmaktadır. Ülke, zengin maden yataklarına sahip olması nedeniyle, metalürji alanında köklü bir geçmişe sahiptir. Savaş sonrası dönemde sanayi tesislerinin birçoğu zarar görmüş olsa da, yeniden yapılanma ve modernizasyon çabalarıyla bu sektör canlandırılmaya çalışılmaktadır. Tekstil endüstrisi, özellikle Avrupa pazarına yönelik üretim yapmakta ve istihdama katkı sağlamaktadır. Ahşap işleme sanayisi ise, ülkenin zengin orman kaynaklarından faydalanarak mobilya ve diğer ahşap ürünleri üretir. Son yıllarda Bosna Hersek ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan sektörlerden biri de turizmdir. Ülkenin zengin tarihi mirası, kültürel çeşitliliği ve doğal güzellikleri,
dünyanın dört bir yanından turistleri cezbetmektedir. Saraybosna'nın tarihi merkezi, Mostar Köprüsü, Visegrád'daki Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü gibi UNESCO Dünya Mirası listesindeki yerler, en popüler turistik mekanlar arasındadır. Ayrıca dağ turizmi, nehirlerde yapılan rafting gibi macera turizmi ve kırsal turizmde giderek daha fazla ilgi görmektedir. Turizm gelirleri, ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamakta ve yeni iş imkanları yaratmaktadır. Bosna Hersek'in ruhunu anlamanın en güzel yollarından biri de müziğine kulak vermektir. Ülkenin en karakteristik ve dokunaklı müzik türü şüphesiz Sevdalinka'dır. Genellikle Bosna'nın bluesu olarak da adlandırılan Sevdalinka, aşk, özlem, hüzün ve kayıp gibi derin duyguları işleyen, melankolik ama bir o kadar da güçlü şarkılardan oluşur. Osmanlı döneminden miras kalan bu müzik türü, Boşnak kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Sevdalinkalar, genellikle yavaş tempolu, içli ve duygusal melodileriyle dinleyenleri derinden etkiler. Akordeon, keman, saz gibi enstrümanlar, Sevdalinka'ya eşlik eder ve bu müziğin o eşsiz atmosferini yaratır. Bosna Hersek, Sevdalinka'nın yanı sıra modern müzik sahnesinde de önemli isimler yetiştirmiştir. Bunların başında, Balkanların ve hatta Avrupa'nın birçok yerinde tanınan Dino Merlin gelir. Pop müziği geleneksel Balkan ezgileriyle harmanlayan Dino Merlin, enerjik sahne performansları ve hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Bir diğer uluslararası üne sahip sanatçı ise Goran Bregović'tir. Film müzikleriyle de tanınan Bregović, Balkan müziğini dünya çapında popülerleştiren en önemli figürlerden biridir. Onun müziği, geleneksel Balkan ritimlerini, roman müziğini ve rock elementlerini bir araya getirerek benzersiz bir tarz oluşturur. Müziğin yanı sıra, geleneksel halk dansları da Bosna Hersek kültürünün önemli bir parçasını oluşturur. Kolo adı verilen halk dansları, genellikle düğünlerde, festivallerde ve diğer kutlamalarda sergilenir. Farklı bölgelere özgü çeşitli kolo türleri bulunur ve bu danslar, toplumsal bağları güçlendiren, neşeli ve coşkulu ritüellerdir. Günümüzde gençler arasında pop, rock, elektronik müzik gibi modern müzik türleri de oldukça popülerdir. Ancak geleneksel müzik ve danslar, kültürel mirasın yaşatılmasında hala önemli bir rol oynamaktadır. Bosna Hersek'e yapılan bir yolculuk, zengin ve çeşitli mutfağını tatmadan tamamlanmış sayılmaz. Ülkenin mutfağı, yüzyıllar boyunca Osmanlı, Akdeniz ve Orta Avrupa etkileşimleriyle şekillenmiş, kendine özgü lezzetler ortaya koymuştur. Bu mutfağın belki de en bilinen ve en sevilen yemeği, cevapidir, yani cevapi. Cevapi, kıyılmış dana ve kuzu etinden yapılan küçük köftelerin, somun adı verilen pide ekmeği içinde, doğranmış soğan ve kajmak ile servis edildiği bir yemektir. Basit görünümüne rağmen, lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir iz bırakır ve Bosna Hersek'in adeta milli yemeği olarak kabul edilir. Bir diğer meşhur lezzet ise börektir. İncecik açılmış yufkaların arasına peynir, kıyma, ıspanak veya patates gibi çeşitli iç harçlarının konularak fırınlanmasıyla hazırlanan börek, kahvaltıdan akşam yemeğine günün her saati tüketilebilen doyurucu bir hamur işidir. Özellikle burek denince akla kıymalı olanı gelir ve genellikle yoğurt ile birlikte servis edilir. Bosna Hersek'te her köşe başında bir burek cinica bulmak mümkündür ve bu da böreğin günlük hayattaki önemini gösterir. Bosanski Lonac adı verilen, et ve çeşitli sebzelerin toprak güveçte uzun süre pişirilmesiyle hazırlanan güveç yemeği, sarma, dolma gibi yemeklerde oldukça popülerdir. Tatlılara gelince, Osmanlı mutfağından miras kalan baklava, hurma şiçe, tufahija gibi şerbetli tatlılar ön plana çıkar. Ve tabii ki, koyu ve aromatik Boşnak kahvesi de bu lezzetlere eşlik eden vazgeçilmez bir içecektir. Bosna Hersek, zengin tarihi ve kültürel mirasının bir göstergesi olarak UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan çok değerli yapılara ev sahipliği yapmaktadır. Bu yapıların başında şüphesiz Mostar şehrindeki Stari Most, yani eski köprü gelir. Neretva Nehri üzerinde 16. yüzyılda Mimar Sinan'ın öğrencilerinden Mimar Hayreddin tarafından inşa edilen bu zarif taş köprü, sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesinde, farklı kültürlerin ve medeniyetlerin buluşma noktası olmuştur. 1993 yılında Bosna Savaşı sırasında yıkılan köprü, uluslararası bir çabayla aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiş ve 2004 yılında tekrar açılarak barışın ve umudun sembolü haline gelmiştir. Bugün, cesur gençlerin köprüden Neretva'nın soğuk sularına atlayışları da
köprünün ününe ün katmaktadır. Bir diğer önemli UNESCO Dünya Mirası alanı ise Visegrad şehrinde, Drina Nehri üzerinde bulunan Sokul Mehmet Paşa Köprüsü'dür. Bu köprüde 16. yüzyılda Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa adına Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. 11 gözlü bu muhteşem yapı, sadece mimari bir şaheser olmakla kalmamış, aynı zamanda Nobel ödüllü yazar Ivo Andrić'in Drina Köprüsü adlı romanına da ilham kaynağı olmuştur. Roman, köprünün yapılışından itibaren yüzyıllar boyunca çevresinde gelişen olayları ve insan hikayelerini anlatarak, köprüyü Bosna tarihinin ve kültürünün merkezine yerleştirir. Bu iki ikonik köprünün yanı sıra, Bosna Hersek'in UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bir diğer önemli kültürel varlığı da Steçci adı verilen Orta Çağ mezar taşlarıdır. Bu anıtsal taşlar, 12. ila 16. yüzyıllar arasına tarihlenmekte olup, Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ'ın çeşitli bölgelerinde bulunmaktadır. Üzerlerindeki kabartmalar ve yazıtlarla, dönemin sanatsal ve kültürel anlayışını yansıtan bu mezar taşları, bölgenin özgün bir mirası olarak kabul edilir. UNESCO koruması altındaki bu yerler, Bosna Hersek'in zengin tarihini ve kültürel çeşitliliğini dünyaya tanıtmakta ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktadır. Bosna Hersek'te spor, özellikle futbol, halk arasında büyük bir tutkuyla takip edilir ve önemli bir sosyal birleştirici rol oynar. Ülkenin milli futbol takımı, zaman zaman uluslararası turnuvalarda boy göstererek halkına büyük bir gurur ve heyecan yaşatmıştır. Özellikle 2014 FIFA Dünya Kupası'na katılımı, ülke futbol tarihi için unutulmaz bir başarı olarak kayıtlara geçmiştir. Milli maç günlerinde sokaklar bayraklarla donatılır. Kafeler ve evler futbol severlerle dolar taşar. Edin Dzeko, Miralem Pjanic gibi dünyaca ünlü futbolcular, Bosna Hersekli gençlere ilham kaynağı olmuş ve ülke futbolunun uluslararası alandaki tanınırlığını artırmıştır. Yerel ligde ise rekabet oldukça çekişmelidir. Ülkenin en köklü ve başarılı futbol takımları arasında, Saraybosna şehrinin iki büyük kulübü olan FK Sarajevo ve FK Željezničar öne çıkar. Bu iki takım arasındaki derbi maçları, Saraybosna derbisi olarak bilinir ve şehirde büyük bir heyecanla beklenir. Taraftarların coşkusu ve tribünlerdeki atmosfer, bu maçları unutulmaz kılar. FK Sarajevo'nun bordo beyaz renkleriyle, FK Željezničar'ın mavi beyaz renkleri, şehrin futbol tutkusunu simgeler. Bu kulüpler, sadece sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda genç yetenekleri yetiştiren altyapılarıyla da ülke futboluna katkı sağlarlar. Futbolun yanı sıra, basketbol da Bosna Hersek'te popüler bir spor dalıdır. Özellikle Yugoslavya döneminde önemli başarılar elde eden Bosna basketbolu, Mirza Delibašić gibi efsanevi oyuncular yetiştirmiştir. KK Bosna Royal Kulübü, 1979 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanarak ülke spor tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Handbol ve voleybolda belirli bir takipçi kitlesine sahip olan diğer spor dallarıdır. Kış sporları da, ülkenin dağlık coğrafyası sayesinde, özellikle Saraybosna'nın 1984 kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapmasının ardından ilgi görmeye devam etmektedir. Spor, Bosna Hersek'te sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda milli kimliğin ve dayanışmanın da bir ifadesidir. Evet arkadaşlar, Bosna Hersek'in tarihine, kültürüne, doğal güzelliklerine ve bilinmeyen yönlerine doğru yaptığımız bu 10 maddelik yolculuğun sonuna geldik. Umarım bu video, sizlere bu güzel ve karmaşık ülke hakkında yeni bakış açıları sunmuş, merakınızı cezbetmiştir. Saraybosna'nın canlı sokaklarından, Mostar'ın tarihi köprüsüne, Dinar Alplerinin heybetinden, Sevdalinka'nın dokunaklı melodilerine kadar, Bosna Hersek'in ne kadar çok katmanlı bir zenginliğe sahip olduğunu bir nebze de olsa aktarabildiysem, ne mutlu bana. Bu 10 madde, elbette Bosna Hersek'i tam anlamıyla anlatmaya yetmez. Bu sadece bir giriş, bir davetiye niteliğindeydi. Her bir köşesi ayrı bir hikaye fısıldayan, her bir insanı ayrı bir dünya olan bu toprakları keşfetmek için daha pek çok neden var. Belki de bu video, sizin için bir sonraki seyahat planınızın ilk adımı olur. Ya da bu ülke hakkında daha fazla araştırma yapmanız için bir kıvılcım çakar. Unutmayın, öğrenmenin ve keşfetmenin sonu yoktur. Bosna Hersek hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz,
Aklınızdaki soruları veya merak ettiklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Belki gelecekteki videolarımızda bu konulara da değiniriz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz bizim için çok değerli. Bir sonraki videoda yeni keşiflerle, yeni hikayelerle görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.